Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oval taban çalışacağız. Oval taban hakkında püf noktaları vereceğim. Bunun için kullandığım ip yine ev ayarının şöyle yerli rafyası. Bu ipi kullanmamın sebebi çok yumuşak bir dokusu var. Ve örgüsü çok güzel düşüyor açıkçası. O yüzden en çok bu ipi tercih ediyorum ben. Başka markalarda da tabii ki çok denedim. Ama en çok bu hoşuma gitti yerli rafya olarak. 150 gram 230 metre uzunluğunda. Bunun için de 4 milim tığ kullanacağız. Çünkü bir tık böyle kalın bir rafya. O yüzden 4 milim tığ bunun için çok uygun bir tığ. Hemen şimdi çok lafı uzatmadan geçiyorum. Şöyle bir parça bıraktım. Şu şekilde 50 santim kadar. Hemen 3 boyutlu zincir yapacağız oval tabanımız için. Önce şöyle bir kilit yapıyorum. Bakın kilit yaptım. Şimdi şu ayırmış olduğumuz ipi tığımızın üstüne atıyoruz. Böyle. Şurayı da hafif biraz esnetiyoruz. Sonra diğer ipimizden çıkarıyoruz ve bir zincir yapıyoruz. Şu kilit zincirini saymayacağız. İlk zincirimiz burası. Hemen üstüne bir daha. Sonra bir daha. 26 adet zincirimiz olacak. Taban başlangıç zincirimiz. Bakın şöyle göstereyim. ...26 adet. Bu da normal orta boy bir taban demek. Hemen bir sayıyorum hanımlar. Geliyorum. Evet, burada tam 26 zincirim var. Şimdi hiç başına dolamadan tek bir tane şöyle zincir çekiyorum. Bu zinciri asla hesaplamayacağız. Yani kilit zinciri gibi düşünün bunu da. Nasıl kilit zincirini dahil etmiyoruz buradaki sayımıza? Bunu da dahil etmeyeceğiz. Hemen buradan şu kısma 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şu ipimizi de yedirerek buradan devam edeceğiz. Burada 3 tane sık iğnemiz var şu an. Gelen başakların içine birer tane batıyoruz. Evet, bu sıranın sonuna geldim ben. Şöyle bakın. Şuradaki kilit zinciri kalıyor. Biz ilk başladığımız zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Hemen karşılıklı gelen başakların içine birer tane batıyoruz. Evet, şimdi geldim yine sıra sonuna. Bakın böyle. Burada biliyorsunuz üstüne almadan bir tane geri dönüş için bir zincir yapmıştık. Burası zaten o kadar küçük ki görünmüyor bile. Şimdi biz hemen şu dönüş yaptığımız 3 sık iğnenin ilkine çift yapacağız hanımlar. Şöyle bir, şu şekilde, şöyle aynı noktaya 2. Şimdi buraya tekrar 2. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz yani. Buraya tekrar 2. Evet, şuraya şimdi bir tane işaretleyici koyacağım. Çünkü burası bizim hem başlangıç hem de bitiş noktamız olacak. Hemen şu kısma bir tane işaretleyici.
Şu şekilde. Nereden başlayıp nereden bittiğini anlamamız için. Buraya da çift yaptığımıza göre 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya hanımlar. Şimdi normal gelen başaklara birer tane batıyorum. Şimdi burada bir arttırma yapmış olduk. Tabanımızı büyütmeye başladık yani. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi burada da 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık. Onun ilkine hemen şöyle alıyorum. Bir sık iğne, yine aynı noktaya bir sık iğne daha. Yanındaki başağa geçiyorum. Oraya bir sık iğne. Aynı noktaya yine bir sık iğne. Hemen yanındaki üçüncü başağın içine geliyorum. Bir sık iğne. Aynı noktaya bir daha. Evet, burada da dönüşümüzü yapmış oluyoruz. Yani arttırmamızı burada da yaptık. İkisi şu an aynı. Bakın. 6 burada sık iğnemiz var. 6 burada sık iğnemiz var. Şimdi sıradan gelen başağın içine normal batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, zaten sıra sonuna da geldim. Bakın şöyle. Evet, işaretleyicimi alıyorum buradan. Şimdi buradan bu 3 başağın içine çifter çifter batmıştık. Şu an ilkine çift batıyorum. Bir, aynı noktaya bir tane daha. Hemen işaretleyicimi ilkine takıyorum. Şu şekilde. Evet, arttırma yapmaya bu noktada devam ediyoruz. Buraya bir adet. Yani buraya çift batmıştık bir önceki sırada. Şimdi çiftin birine yine çift, diğerine tek batmış olduk. O yüzden burada 3 tane sık iğnemiz oldu. Yani bir arttırma yaptık. Şimdi sıradaki gelen çiftin ilkine yine çift, diğerine tek. Burada da bir arttırma oldu. Diğer çiftimizin ilkine yine çift, diğerine tek. Evet, şöyle tabanımızı bir tık daha büyütmüş olduk. Yani burada bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine gelişine devam ediyorum. Buradan ilk başa battım, ikincisine, üçüncüsüne, böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim yine. Şimdi burada yine bakın bir çift burada, bir çift burada, bir çift de burada var. Yine ilkine çift yapıyorum. Diğer başta yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Sonra tek. Yalnız buraya ben bir işaretleyici koyacağım. Çünkü ipim koyu renk. Siz de garanti olsun derseniz başının sonunu kaçırmamak adına ilk başladığınız noktaya işaretleyicinizi koyabilirsiniz. Şimdi tekrar çift. Şöyle. Tekrar tek. Bu alanda yine
çift, sonra tek. Evet, bakın. Yani bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bu her dönüşümüzde tabanımız büyüyecek. Yine karşılıklı gelen başaklara devam ediyorum. İlk taktığınız işaretleyicinin rengini farklı yapın ki nerede başlayıp bitirdiğinizi anlayın. Bu tabanımızı 26 tane 3 boyutlu zincirle başladık. Yani 2'nin ve 4'ün katları olacak. Çift sayı elde edeceğiz yani. Bu tabanımız bittiğinde. Evet, şöyle. Şimdi geldik yine başlangıç noktamıza. Hemen çıkarayım. Evet, bir önceki sırada bir çift, bir tekti. Şimdi bir tekle başlıyoruz hanımlar. Bir tek. Sadece bir tane. Battım. Sonra buraya bir işaretleyici koyalım. Pardon, şöyle hemen. Şimdi yanındakine yine bir tek. Bakın. Yani çiftin üstüne 2 tane tek gelmiş oldu. Ve tekin üstüne de bir çift yapıyoruz. Yani 2 tek, bir çiftle başlangıcımızı yaptık. Bir önceki sırada bir tek, bir çiftti. Şimdi yine 2 tek. Şöyle. Bir çift. İki tek. Kaç tane çift oldu? Burada muhakkak sayın. Her dönüşünüzde 3 tane çiftiniz olacak toplamda. 1, 2 ve şu an üçüncüyü yapıyorum. 3. Bu çok önemli. O yüzden her dönüşünüzde bu uç noktaları sayın çiftlerinizi. 1, 2, 3. Şimdi devam ediyorum yine. Evet, yine sıra sonuna geldim. Buraya işaretleyici takmıştık. Şöyle. Şimdi yani bu nokta çift. Hemen çıkarıyorum buraya bir tek ve bir tane daha tek yapıyorum. 2 tane teki baştan koyduk. Hemen işaretleyicimi taktım. Buraya bir çift yapıyorum hanımlar. 2 tekle başladık. Bir çift yapıyoruz. Yine 2 tek. Neden? Çünkü çiftin üstüne yapıyoruz biz 2 teki. Buraya bir çift. Çifti de bir önceki sırada tek olan sık iğnemizin üstüne getirmiş olduk. Yani bir nevi yerlerini değiştirdik. Bunu her turda yapacağız. Çünkü o zaman gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. 2 tane tek ve bir çift. Evet, bakın. Ve sayıyoruz. Bir çift, 2 çift ve 3. çift. Bu çok önemli. Her dönüşte arttırmada 3 tane çiftimiz olması gerekiyor. Şimdi buradan yine devam ediyorum. Bakın. Şu en ilk başladığımız zincirde hiç boşluk yok fark ettiyseniz.
Üç boyutlu zincirin sebebi budur. Yani onu ilk zincir çekerken kullanmamın nedeni bu. Buralarda boşluk oluşmamız. Ve böyle gayet sıkı sıkı bir başlangıcı var. Buradan devam ediyorum yine. Sıra sonuna geldim. Bir önceki sırada 2 tekle başlamıştık bu kısmı. Şimdi çiftle başlayacağız hanımlar. Yani önce çiftimizi buraya yapacağız. 1, 2. Bakın çiftle başlamış olduk. İlkine yine işaretleyiciyi taktım. Evet, arttırma yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada 3 tane tek yapacağız. Yani bir çift, 3 tek. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın burada yine tekli üzerine geliyor çiftimiz. Bizim amacımız burada bu. Teklerin üzerine çifti yerleştirmek. Çiftle başladık. Araya 3 tek yaptık. Şimdi yine çift yaptık. Tekrardan 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi çift yapıyoruz. Bakın bir çiftimiz burada, 3 tek, bir çiftimiz burada, 3 tek, bir çiftimiz burada ve 3 tek. Yani 3 tane yine çiftimiz oldu. Evet, buradan yine karşılıklı gelen başakların içine batıp devam ediyoruz. Evet, yine diğer başımıza geldik. Şöyle çıkarıyorum. Şimdi burada da yine ilk çiftle başlıyorum. 1, 2. İşaretleyicimi ilkine takıyorum. Şöyle. Ve sonra 3 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra yine çift yapıyorum. Yine tek 3, 2, 3. Yine bir çift ve 3 tane tek. Evet. Bakın. Şöyle köşelere takılmayın lütfen. Onları toparlayacağız. Buradan devam ediyorum. Evet, yine sıra sonuna geldim. Bakın burada işaretleyicimi çıkardım ben. Burası çift. Şimdi burada şöyle bir püf noktası var. Bu köşelenmeleri engellemek için şöyle bir şey yapacağız hanımlar. Burayı dikkatli izleyin lütfen. Bu sıra normalde 4 tek bir çift olarak ilerlemesi gerekiyordu ama biz bu sırada şöyle bir şey yapıyoruz. Bu ilk çiftimizin üstüne tek yapıyoruz. Bakın. Hemen yine 2 tane tekin ilkine işaretleyicimi koyuyorum. Neden? Çünkü burası zaten bizim bitirme noktamızda olacağı için bu işaretleyiciyi muhakkak takmamız gerekiyor. Karışmaması açısından. Evet, şimdi burada nerede çiftimiz? Bir tane daha tek yapıyorum. Bakın normalde 4 tek bir çiftti ama biz burada bir değişiklik yapacağız. Şimdi buraya bir çift yapıyorum. Yani şu ilk başa 3 tane tek yaptım. Araya bir tane çift yaptım. Şimdi buradan yine tekle devam ediyorum. Bir tek, 2 tek, bakın. 3 tek ve nerede çiftimiz? 4 tek. Ha burası 3, neden burası 4 demeyin? Çünkü burada
ortalamaya çalışıyoruz çiftlerimizi. Bir sonraki sırada yine düzenlemeyi kuracağız. Yani buraya çift yaptıktan sonra buraya 4 tane yaptım. Şimdi buraya yine bir çift yapıyorum. Bu oval görüntüsünü vermek için bunu yapmamız gerekiyor sevgili hanımlar. Şimdi burada tekrar çift yaptık. Sayalım bakalım. Bir tek, iki tek, üç tek. Çiftimiz nerede? Bakalım bir. Tam çiftin üstündeyiz zaten. Kaç tane tek yaptık? 3 ve 4 tek yaptık. Buraya yine bir çift yapıyoruz. Şimdi çiftlerimizi bir sayacağız. Hemen birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Hemen buradan devam edeceğiz. Evet, yine geldik. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burası çift. Buraya bir, iki tane tek yaptım. Hemen işaretleyicimi takıyorum geri. Kaçırmamak adına başını. Zaten bir süre sonra bu işaretleyicileri kullanmayacaksınız bile eliniz alıştığı zaman. Evet. Yine bir tane daha tek yapıyorum. Yani bu başa 3 tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Bir önceki sıranın aynısını devam edeceğiz. Şimdi buradan çifti yaptıktan sonra bir tek, iki tek, üç tek ve 4 tek. Hemen 4 tekten sonra yine bir adet çiftimiz var. Çift, bir tek, iki tek, üç tek ve 4 tek. Hemen buraya yine bir adet çift. Toplamda 3 tane çiftimiz var. Bakın. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel ilerliyoruz şu an için. Çünkü o çift üstüne çift gelmesini ben sevmiyorum. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Sadece aslında başlangıçlarda bir tane kaydırdık, o kadar. Yani bu sıra normalde 4 tek bir çiftti. En baştakini biz 3 tek bir çift olarak yaptık. Karşılıklı olarak. Sonrası yine 4 tek bir çift olarak devam etti. Yine arttırma noktamıza geldik. İşaretleyicimi çıkarttım. Tam şu kısımdaydı. Şimdi buraya çift yapıyoruz hanımlar. Yani 5 tek bir çift arttırmasına geldik. Bakın çiftimi yaptım. Hemen tekrardan ilk çiftime takıyorum. Sonrasında 5 tek yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çiftimiz burada. 1, 2, 3, 4, 5. Ve şimdi tekrar bir çift. 5 tek, bir çift. Çiftimizi yaptık. Yine sayıyorum. Bir tek, iki tek, üç tek, 4 tek ve 5 tek. Tekrardan yine bir çift yapalım. Evet, bu şu an için bizim, bakalım bir, üçüncü çiftimiz oldu. 1, 2 ve 3.
Şimdi 5 tek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Yine aynen sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bu diğer tarafı da şu şekilde çiftle başlayıp 5 tek bir çift olarak 3 tane çiftimizi yapacağız. Sonra tekrar burada görüşelim. Evet, yine geldim başlangıç noktama, işaretleyicimi çıkarıyorum. Evet, şimdi bir alt sıramız 5 tek bir çiftti. Çiftle başladık. Şimdi tekle başlıyoruz hanımlar. Şöyle 2 tane tek yapıyorum hemen. 6 tek bir çift olacak bu sıramız. İşaretleyicimi tekrar takayım. 2 tane tekimizi yaptık şimdi. Devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya bir çift yapıyoruz. 6 tek bir çift. Bir çiftimi yaptıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bir çift. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrardan bir çift daha yapacağız. Evet. Birinci çiftimiz burada. İkinci çiftimiz burada. Ve şimdi üçüncü çiftimizi yapıyoruz. Şu şekilde. Yine normal bir sık iğneye geçiş yapıp örüyoruz. Evet, sıra sonuna da gelmiş bulunmaktayım. Şimdi 6 tek bir çift. Hemen 2 tane tekimi yapıyorum. Bir önceki sırada çiftle başladık. Şimdi tekle başladık. 2 tane tek. 3, 4, 5, 6 ve çift. Aynı noktaya 2 tane battığımız zaman çift oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine bir adet çift. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve bir çift. Evet, yine toplamda 3 adet çiftimiz oldu. Bakın. Şöyle göstereyim size. Tabanımızı. Tabii sonra tabanımızı bir ütüleyeceğiz. Tersten. Asıl o zaman ortaya çıkacak. Yine normal sık iğnemi yapıyorum devamında. Evet, yine başlangıç noktamıza geldik. Hemen alıyorum. Bu sırada da yine bir farklılık yapacağız. Bir önceki sıramız 6 tek bir çiftti. Şimdi yine bu çiftlerin yerlerini değiştireceğiz. 1, 2 tek yaptım ve hemen bir işaretleyicimi takıyorum. 2 tek burada.
Evet, bir bakalım. Şimdi çiftimiz burada. Şöyle 3 diyelim. 4 diyelim ve 5'e bir çift yapalım. Şimdi buradan devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye bir çift yapalım. Bakın burada farklı bir yöntem gösteriyorum. Yani sayılara takılmayın. Çiftlerin yerlerini değiştiriyoruz. Bir tane çiftimizi buraya yaptık. Şimdi buradan buraya kadar geldik. Bakın çiftimiz, bir alt sıradaki çiftimiz burada. Buraya tekrar bir çift yaptım. Hemen sayıyorum yine tek, ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü tek, beşinci, altıncı, bakalım burada nerede? Yedinci, bunu da sekizinci olarak koyalım. Hemen bakalım, bakın. İşte şu görüntü için bunlar bize gerekiyor. Hemen burayı ben size tekrardan kafanız karışmasın söyleyeceğim. Bir alt sırada 6 tek bir çift vardı. Şimdi üst sırada çiftlerin yerlerini değiştireceğiz. O yüzden böyle sayılar farklılık gösterecek. Mesela biz buraya tek yapmışız. Kaç tek yapmışız buraya? 1, 2, 3, 4. Beşinciye çift batmışız. Bakın 4 tane tek yapıp beşinciye çift batmışız. Şimdi burada ne yapmışız? 2, 4, 6. 6 tane tek yapmışız ve yedinciyi çift batmışız. Hemen burada 2, 4, 6, 7. Burada da 7 tane tek, 8. çift batmışız hanımlar. Şimdi buradan ben daha çift falan yapmadan devam ediyorum. Çünkü 3 tane çiftimizi elde ettik. Şöyle. Bu tamamen tabanımızın oval şeklini alabilsin diye yapmış olduğumuz bir farklı geçişler diyelim. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapmamız gerekiyor ki eşit olsun. Bakın şöyle göstereyim. Tam ovalliği bu şekilde veriyoruz. Siz kendiniz ördükçe zaten bu değişikliklere alışacaksınız ve kendi yönteminizle yapacaksınız. Bakın. Gayet de güzel. Ovalliği. Hiç köşelenme yok. Hele ki bittikten sonra bir ütü yaptığımızda çok çok daha iyi göreceksiniz. Ne yapmaya çalıştığımı şu an burada. Yine bu tarafa da geldik. Bu iki taraf, bu kısım çok önemli. 1 ve 2 diyorum. İşaretleyicimi geri takıyorum buraya. 2 tane tek yaptık zaten. 1, 2 tek daha yapacağız. Yani şöyle 3 oldu. Şöyle 4 oldu. Şimdi beşinciye bir çift batıyoruz. Evet. Sonra bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, yedinciye yine çift yapıyoruz. Bakın. Sonra yine bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek. Burada da 8.'ye çift batıyoruz. Sonra yine aynen
devam ediyoruz. 3 tane çiftimizi bu alanda yapmış oluyoruz. Bir öncekiyle aynısı yani. Tabanımız oldukça büyüdü. Bir bakalım şimdi. Evet. Şuraya gelelim sevgili hanımlar. Yine başlangıç noktama geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Evet, şimdi arttırma olayımız bitti. Yani yeterince büyüdüğünü düşünüyorum ben bu tabanın. Şimdi burada dümdüz sık iğne yapacağız. Hiç arttırma yapmadan yine de şuraya ben işaretleyicimi takıyorum. Bu kısım önemli çünkü bitirişi buradan yapacağımız için önemli. Evet. Dümdüz sık iğne. Hiçbir arttırma yapmadan bu işlemi yapıyoruz. Şöyle komple döneceğiz. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar görüşelim. Evet, tam tur dönüp geldik. Şimdi ben bu kenar ilmeklerini saydım hanımlar. Yani örerken de aynı anda saydım. Burada toplamda şu işaretleyiciyi de dahil ettiğimizde bunu artık çıkarıyoruz. Şu kısımda dahil olduğunda 104 adet sık iğne var. Hemen bu ipimi buradan koparacağım. Şöyle bir iki kaydırma yapıp. Çünkü tabanımız bitti. Şöyle. Evet. Şu şekilde tabanımız böyle oldu. Toplamda ilmek sayımız 104 ilmek ve hemen bir ölçü vereyim size. Aslında ütülemem gerekiyordu. Öyle ölçü vermem gerekiyordu ama ütüleyip tekrar koyarım. Bakayım. 14 santim eni, hemen boyunu da vereyim size. 31 santim boyu. Gayet de güzel. Orta boy bir çanta. Çok rahat bunun üzerine yapabilirsiniz. Siz tek sayılı bir çanta çalışacaksınız. 3'ün katları, 5'in katları. Tabii ki burada tekrar bir sık iğne ya da bu sık iğneyi dönerken bir arttırma yapabilirsiniz en son. Çünkü artık bu sık iğnede bitiriyoruz biz. Şöyle bakalım kaç sıra örmüşüz çıkışımızı. Hemen şuradan itibaren ben sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Sık iğne ile birlikte 10. Yani arttırmamızda 9 sıra olmuş oluyor. Bakın. Çok güzel bir taban oldu. Hemen ütüleyip geliyorum. Evet, ütüleyip geldim. Bakın. İşte o yapmış olduğumuz aradaki farklı batma yerleriyle böyle bir taban elde ediyoruz. İnanılmaz güzel oldu. Hiçbir köşe yok. Bakın bir sivrilme yok. Yüz yuvarlak bu uç kısımları, harika bir oval taban yapmış olduk hanımlar. Çok güzel oldu. Böyle sonuçlar çıktığı zaman çok mutlu oluyorum gerçekten. Evet, şimdi bu tabanın üstüne ben tabii ki bir model yapacağım ama şu an için değil. Şu an elimde farklı projeler var. Öncelikle onları bitirmem gerekiyor. Memnun kaldıysanız videomdan kanalıma abone olun lütfen. Beğeni yaparsanız çok sevinirim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Oradan dönüş yapıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın hanımlar.